Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Ömer'in suçsuz olduğu ortaya çıksın diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Dizimizin yeni bölümünde Ömer tutuklanarak cezaevine gönderilecek. Bu süreçte delillerin Ömer'i göstermesi onu bir numaralı suçlu yapacak. Kıvılcım ise verdiği kararın ağırlığının altında ezilirken bunu evlatları için yaptığını söyleyerek kendisini savunacak. Ancak Kıvılcım'ın Ömer'i ihbar etmesinin akla mantığı sığar hiçbir yanı yok. Ömer daha öncesinde suçlu olduğunu düşünmüş ve kendini ihbar etme ile etmeme konusunda büyük bir ikilem yaşamıştı. Kıvılcım ise belli belirsiz bu olay için Ömer'in kendisini ateşe atmamasını ve ailesi için susmasını söylemişti. Devamında yaşanan birçok olumsuz olayın ardından Kıvılcım Ömer'in arkasından iş çevirerek onu ihbar etti ve belki de Ömer daha az ceza alacakken şimdi çok daha büyük bir ceza ile karşı karşıya. Peki Ömer suçlu mu? Ömer'i neler bekliyor? Gelelim bu soruların cevabına. Bu olay gerçekleştiği ilk andan itibaren Ömer'in suçlu olduğunu düşünmüyorum. Hala daha bu düşüncemin arkasındayım. Bunu destekleyen birçok fikrim var. Şu an görünen deliller Ömer'i işaret etse de Ömer'in bu kazayı işlediğine dair hiçbir delil yok. Burada Ömer'i yakan o gece orada bulunması ve yağmurun da etkisiyle köprüde hafif bir kaza geçirmesi. Burada Ömer kendi bile fark etmeden ustaca kurgulanmış bir tuzağın içine çekildi. Aile dostları Nilgün ve Hakan, oğulları Furkan'ın kız arkadaşının hayatına son verdiğini öğrendiklerinde ne yapacaklarını bilemediler. Devamında Ömer'in de o gece orada olduğunu kamera kayıtlarından öğrenip Ömer'i bu tuzağın içine çektiler ve onun kendisini suçlu hissetmesini sağladılar. Nitekim şu anlık başarıya ulaşmış gibi görünüyorlar. Ömer bir süre hapishanede suçlu damgası yiyecek. Ancak çok geçmeden gerçeklerin ortaya çıkacağını ve Ömer'in suçsuzluğunun ispatlanıp özgürlüğüne kavuşacağını düşünüyorum. Bu gerçekleri kim ortaya çıkarır, bunu tahmin etmek gerçekten de çok zor. Ancak Ünal ailesinden fertlerin ortaya çıkarması ve bu süreçte Ömer'in yanında olmaları çok muhtemel. Kıvılcım ise verdiği kararın altında ezilirken bu süreçte Ömer'le konuşmak istese de Ömer Kıvılcım'la ilgili büyük hayal kırıklığı yaşayacak. Ömer'in tek düşüncesi evladı Kemal bebek olacak. Hapishaneden çıktığında Ömer ve Kıvılcım'ın arasının kolay kolay düzeleceğini düşünmüyorum. Bence de Ömer'in Kıvılcım'ı kolay bir şekilde affetmemesi gerekiyor. Çünkü bir ilişkide en önemli şey güvendir. Kıvılcım başta Ömer'e güvendi ya da onun kendisini yalnız bırakmasından korktu. Ancak sonrasında yaşanan olaylarla Ömer'i sevdiği adamı yarı yolda bıraktı ve adeta onu ateşe attı. Bakalım senaristlerimiz bize nasıl bir Ömer ve Kıvılcım hikayesi izletecek? Şimdi gelelim Doğa ve Fatih'e. Son bölüm ikilinin ilişkisinde büyük bir dönüm noktası olacak derken hiçbir şey değişmedi. Büyük bir kaza geçiren Doğa bu kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken devamında ise gene Doğa ile Fatih arasında tartışmalar gördük. Madem konu gene aynı şekilde devam edecekti, neden Doğa bu kadar taklalı bir kaza geçirdi? Bu konu sadece Kıvılcım'ın kendisini kötü hissedip Ömer'i ihbar etmesi için miydi? Bunu anlamak çok zor. Evet, dizi tek bir başrol çifte sahip değil. Bundan dolayı hikaye birçok çift, birçok karakter üzerinden yürüyor. Bunu anlayabiliyorum. Ancak Doğa ile Fatih üzerine kurulu ana hikayede neredeyse onları göremez olduk. Onları özellikle bu sezonun başından beri sadece kavga ederken sonrasında ufak barışmalarla görüyoruz. Bunun dışında ise Fatih Doğa'yı aldatacak ya da aldatmakla karşı karşıya kalacak. Hep bu senaryolar tekrar ediyor ve son bölümde de Nilay'ın arkadaşı Seda'nın Fatih'i etkilemeye çalıştığını gördük. Peki şimdi ne olacak? Fatih Doğa'yı tekrar aldatacak mı yoksa aldatmayacak mı? Aldatırsa konu tekrara düşmüş ve aynı şeyleri izlemiş olacağız. Aldatmasa da aynı şey olacak. Çünkü geçtiğimiz sezonda Fatih Defne ile benzer durumun ortasında kalmış ancak Doğa'yı aldatmamıştı. Umarız bu konu bu sefer başka yerlere bağlanır ve Doğa ile Fatih aralarındaki problemleri çözüp ilişkilerine devam ederler. Ya da artık gerçekten ayrılıp kendi önlerine bakarlar. Belki de dizinin başından beri görmek istediğimiz tek şey Doğan'ın eğitimine devam edip ardından kendi ayaklarının üzerinde duran güçlü bir kadın olması. Ancak senaristler bir şekilde bu konuya girmediler. Belki de bunu finale saklıyorlar. Bunu bilemiyorum ancak biz izleyicilerin Doğa'dan en büyük beklentisi bu. Şimdi gelelim Işıl'a. Işıl'ın etrafı tamamıyla sarıldı ve ilerleme alanı kalmadı.
Asil her fırsatta Işıl'ın karşısına çıkmaya ve onu tehdit etmeye devam edecek. Asil'in tehditlerinden bunalan Işıl farklı çözüm yolları arasa da Asil onu her fırsatta köşeye sıkıştıracak. Işıl'ın Asil'in bir piyonu olarak o ne isterse yapacağı ve Asil'in kurduğu oyunun bir piyonu haline geleceğini göreceğiz. Asil amacına ulaştığında Işıl'ı Ünal ailesinin önüne atmaktan çekinmeyecek ve bir yüzleşme sahnesiyle tüm gerçekleri ortaya çıkaracak. Burada Işıl'ın tüm yaptıklarının ortaya çıkacağını ve sezon finali tadında bir bölümün bizleri beklediğini düşünüyorum. Dizi bu sezonun başından beri reytinglerinde düşüş yaşamaya devam ediyor ve yeni dizi Taşacak Bu Deniz bu hafta itibariyle Kızılcık Şerbeti'ni geride bıraktı. Kızılcık Şerbeti senaristlerinin de bu durumun farkında olduğunu ve gelecek bölümlerde olayların hızla çözüme kavuşacağını ve çok daha farklı entrikalar izleyeceğimizi düşünüyorum. Şimdi gelelim Nursema ve Firaz'a. Son bölümde Demet, Firaz'ın tüm tehditlerine ve engellemelerine aldırış etmeden Nursema'ya yaklaşmaya devam etmiş ve onunla arkadaş olmuştu. Yeni bölümde eve kadar girecek olan Demet ne kadar tehlikeli olduğunu Firaz'a gösterecek. Firaz burada geri adım atmayacak olsa da Demet tarafından köşeye sıkıştırılacak ve gerçeklerin ortaya çıkmaması adına büyük çaba sarf edecek olsa da yalanın hükmü uzun süreli olmaz. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar. Nursema şu anlık Demet'in kim olduğunu bilmeden onunla arkadaşlık kursa da heyecanın en yükseldiği anda gerçeklerle yüzleşecek ve Firaz'ın kendisini aldattığını ve aldattığı kişinin de Demet olduğunu öğrenecek. Bu gerçek Nursema'yı derinden sarsacak. Özellikle ben Nursema'nın bu süreçte hamile olacağını, gerçekleri öğrendiğinde bu durumun büyük etkisi olup karar verme sürecini etkileyeceğini düşünüyorum. Nursema'nın bir seçim yapması gerekiyor. Firaz'ı ihanetine rağmen affedip ilişkilerinde temiz bir sayfa mı açmalı yoksa onu tamamen hayatından çıkarıp önüne mi bakmalı? Nursema'nın vereceği karar pek kolay olmasa da onu zor bir seçimin beklediğini söylemek lazım. Benim tanıdığım Nursema Firaz'ı affeder. Sizce affetmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Kısacası yeni bölümde Ömer'in hapishane süreci ve devamında suçsuzluğunun ortaya çıkarılması, Doğa ve Fatih'in ilişkilerinde tamam mı yoksa devam mı diyecekleri, Işıl'ın maskesinin düşüp düşmeyeceği ve Nursema'nın Firaz'ın ihanetiyle yüzleşip yüzleşmeyeceğini izleyeceğiz. Dizimizin bundan sonra daha heyecanlı bir hale geleceğini ve konuların hızlı bir şekilde çözüme kavuşacağını, ardından bambaşka olayları göreceğimizi düşünüyorum. Sizlerin beklentileri çok önemli. Yorumlar kısmında dizimizden beklentilerinizi yazın.